Göçebe bir hayat yaşadı. 10 yaşına gelmeden iyi at binmeyi ve avcılığı öğrendi. Doğu Türkistan bölgesinde önemli bir istiklal mücadelesi verdi. Halkını özgürlüğe kavuşturmak için uzun yıllar savaştı. Türklerin 2. Kürşat olduğunu söyleyenler bile var. Kahramanlıklarından dolayı halk arasında gittikçe efsaneleşti. Profilde bu haftaki konuğumuz 20. yüzyılda Çin'e karşı en büyük mücadeleyi vermiş bir halk efsanesi. Osman Batur. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatmam var. Ben Sena Özürt, GZT Özel İçerik Editörü. Gündemdeki isimler ve gündeme damga vuracak isimler hakkındaki her şeyi bu video serisinde öğrenmeniz en büyük hedefim. Bu ve bunun gibi konular ilginizi çekiyor. Gündemde olan konuların detaylarını öğrenmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman hemen videomuza dönelim. Osman Batur. Resmi adıyla Osman İslamoğlu. Batur lakabı ona halk tarafından verilmiş kahraman anlamına gelen bir isim. 1899'da Doğu Türkistan'ın Altay bölgesinde Köktogay'da doğdu. Babası İslam Bey orta halli bir çiftçiydi. Annesinin isminin ise bizim Ayça diye lügatımıza aldığımız Kayşe Hanım olduğunu biliyoruz. Osman Batur'un eğitim hayatına dair pek bilgi bulmak mümkün değil. Yalnızca çoğu Kazak Türk'ü gibi cami hocasından dini dersler aldığını biliyoruz. Osman Batur'un çocukluk ve gençlik yılları hakkında da kanıtlı belgeler yok. Göçebe bir hayat yaşamış, daha 10 yaşına gelmeden iyi at binmeyi ve avcılığı öğrenmişti. 12 yaşındayken direnişin inceliklerini oralarda meşhur olan Böke Batur adlı bir kahramandan öğrendiği söylentisi var. Ancak bunu doğrulayacak bir kaynak bulamamakla beraber Osman Batur'un gençlik yılları bir Türk masalı veya Dede Korkut hikayelerinden alınmış pasajlarla elimize ulaşıyor. Ama şu kesin ki Osman Batur, Böke Batur'un bir gün biz kafirleri yine çöllerin öbür tarafına atacağız, sayıları Taklamakan çölündeki kum taneleri kadar olsa bile sözünü hayatının ideali olarak seçmişti. 40 yaşına kadar çiftçilikle uğraştı. İlk mücadelesi Moğollara karşıydı. Bir rivayete göre bir gün yengesiyle Osman beraber yürürlerken Moğol askerleri yengesini ve kendisini sudan bir sebepten tutuklamaya kalkıyor. Osman tepki vermeyip askerlerle yürümeye başlıyor ve bir anda 2 Moğol askerinin de üstüne çullanıyor. İkisini de gücüyle yenerek evine geri dönüyor. Bunun ardından durumu öğrenen Moğol yetkililer bölgeye Külti Teyce adında bir araştırmacı gönderiyor. Külli soruşturma için Osman Batur'la konuşmaya başlayınca Osman'ın söylediği şu sözden çok etkileniyor. Evet, bu işi ben yaptım fakat bunu iddia edildiği gibi şahsi bir çıkar sağlamak için değil, milletimizin zaten yüce olan şanını kendi çapımda daha da yükseltmek için yaptım. Eğer beni böyle uydurma suçlamalarla yakalasalardı onlar için övünç kaynağı olacak ve beni aşağılayacaklardı. Ben onlara bu fırsatı vermedim. Olay budur. Bu konuşmanın ardından Külli Teyce kendini görevlendiren yetkililere Osman Batur'u bulamadığını söylüyor ve bu konu burada kapanıyor. Osman'ın elimize gelen fotoğraflarında onun uzun boylu, esmer, çatık kaşlı biri olduğunu görüyoruz. Onu anlatanlar da çok sakin ve fazla konuşmayan, vakarlı bir insan olarak bahsediyor. Osman Batur'un davasını anlamak için ise önce Doğu Türkistan'ı anlamalıyız. Kısaca size Doğu Türkistan'ı anlatacağım. Doğu Türkistan ticaret yolunun merkezi olduğu için her zaman büyük güçlerin, özellikle de sınır ülkelerinin gözünü diktiği bir bölgeydi. Çin 639'da Hunlarla savaşarak Doğu Türkistan'ı işgal etmiş ve ancak 715'e geldiğimizde oradan çıkarılabilmişti. Tam 11 asır sonra 1880'li yıllara geldiğimizde İngiltere ve Rusya'nın Çin'i hesap etmeden bu topraklara girmesi, Doğu Türkistan'ın tekrardan özgürlüğünü kaybetmesine ve 1100 yıl sonra tekrardan Çin idaresi altına girmesine neden oldu. Çin 1876'da Doğu Türkistan'ı işgal etti ve 8 sene süren kanlı savaş sonucunda Çin 1884'te özerk bir eyalet olarak Doğu Türkistan'ı idaresi altına aldı. Özerk dediğime bakmayın, Uygurların kendilerini yönetme ve temsil etme hakları hala yok. Doğu Türkistan'daki bütün önemli siyasi, ekonomik ve yönetim pozisyonlarının %90'ı Çinlilerin elinde. Doğu Türkistan için bu kadar uğraşmalarının sebebi buranın çok stratejik bir konumda olmasıydı. Doğu Türkistan'ın 3 tarafı dağlarla çevrili, yalnızca bir tarafı dümdüz, o da Çin'e bakan tarafı. Çin'in topraklarının 6'da birini, sınırlarının ise 4'te birini oluşturuyor. 1884'te Çinli General Zhou Zutang, Çin'in güçlenmesi kuzeybatı olmadan olamaz demişti. Kuzeybatı yani Doğu Türkistan. Çin hala bu düşüncede ve yaptığı zulme, soykırıma bu mentalitede devam ediyor. Yabancılardan topraklarını temizlemek isteyen Uygurlar
Çinlere karşı çok fazla ayaklandılar. Bunlardan ikisi başarıya ulaştı. İlk önce 1933'te, daha sonra 1944'te Doğu Türkistan Cumhuriyeti Devleti'ni kurdular. Ancak bu bağımsız cumhuriyetler Sovyet askeri müdahaleleriyle devrildi. Osman Batur'un neredeyse yeni işgal edilmiş bir bölgede doğması sizin için bir şey ifade ediyor mu? Henüz sinmemiş bir halk var. Çin'in tüm baskıları şiddetle devam ediyor o tarihte. Halk da sokakta protestolar düzenliyor. 1934'e geliyoruz. 1934'te Çin, Osman Batur'un memleketi Köktogay'da camilere saldırmış ve Kur'an-ı Kerimleri yakmıştı. Bu olay kısa sürede barış yoluyla çözüldü ancak büyük bir isyana zemin hazırladı. Tabii Çin sistematik olarak işgal, saldırı ve baskılarına devam ederken aileleri ellerinde bulunan silahları hükümete teslim etmeye zorluyordu. Asıl hikaye burada başlıyor. Geldik 1940'lara. 12 Şubat 1940. Altay'ın Sarıtogay şehrinde Akit Hacı Camii'nde büyük bir saygısızlık yaşandı. Çinli askerler halkın elindeki silahları teslim etmesi için duyuru yapmaya camiye girdi. Çinli askerler camiye botlarıyla girmişti ve pervasız hareketlerde bulunuyorlardı. Doğu Türkistan'daki gruplar baskı ve zulümden yılmış bir şekilde teker teker silahlarını Çin'e teslim edip Çin hükümetiyle barış anlaşması imzalarken silahını asla teslim etmeyen biri vardı. Tabii ki Osman Batur. Çinli yetkililer Osman'ın babası İslam Bey'den silahların toplanıp teslim edilmesini istedi. Ancak Osman ailesinin tüm telkinlerine, yakarışlarına rağmen silahlarını teslim etmemişti. Bu sorunların barış yoluyla çözülemeyeceğini biliyordu. O zaman tarihe geçen şu sözünü söylemişti. Bugün silahlarını veren yarın canını verir. Benim Çinlilere verecek silahım yok. İstiyorlarsa gelip kendileri alsın. Korkanlar silahlarını teslim edebilirler. Bu tepkisinden sonra Osman'ın dağlardaki maceraları başladı. Oğlu Şerdiman ve arkadaşı Süleyman'ı yanına alarak dağa çıktı. Osman Batur'un dağa çıkması Çinlilerin vereceği karşılıktan korkan halk tarafından ilk başlarda tepkiye yol açmıştı. Halk arkalarında durmamıştı. Zaman içinde Osman'ın davasının ne kadar haklı bir dava, hatta bir görev olduğu fark edildi. Neyse ki silahlarıyla beraber çok az kişiyle dağa çıkan Osman Batur'un yanına kısa zaman içinde yüzlerce destekçi katılmıştı. Osman Batur'un diğer çocukları da 1941'den itibaren babalarının istiklal mücadelesine katılmışlardı. Doğu Türkistan bölgesinin başkenti olan Urimçi idaresi de bundan bir yıl öncesinde Altaylar'da Ruslara maden arama izni vermişti. Aynı idare o dönemlerde de baskının şiddetini arttırmış, rastgele evlere baskın düzenliyor, suçsuz insanları tutukluyor ve Çin askeri varlığını iyice arttırıyordu. Osman da hem Sovyetleri hem de Çinlileri bölgeden temizlemek için peşine takılan genç, yaşlı, büyük bir nüfusla çalışmalara başlamıştı. 1941'de Osman'ın emriyle Altay'da görevli birçok Rus kurşuna dizilmişti. Olaylar 2. Dünya Savaşı sırasında gelişmekte olduğu için de bu istiklal mücadelesi iyice ivme kazanmıştı. Çinliler ve Sovyetlerin odağının mihver kuvvetleriyle mücadelede olması bu büyük isyanı bastırmakta yetersiz kalmalarına neden olmuştu. Bu dönemde Osman Batur siyaseti de aktif kullanmıştı. Doğu Türkistan'ı yönetmekle görevli olan Çinli yetkili Shin Shih-sei 1934-1942 yılları arasında burayı resmen bir Sovyet uydusu olarak kullanıyor, Sovyet tarzı bir yönetim uyguluyordu. Shin Shih-sei'nin Sovyetlerden yüz çevirip merkezi Çin'e yanaşması tabii ki Moskova'yı rahatsız etmişti. Böylelikle Sovyetler Moğolistan Devlet Başkanı Choy Bolasan üzerinden Osman Batur ve destekçilerine destek sağlamaya başladı. Bu destekle Osman Batur ve destekçileri Mart 1942'den Nisan 1943'e kadar hükümet askerlerine baskınlar yaptı, Çin'e büyük zararlar verdi. Bu baskınların üzerine Osman'ın eşi, 3 oğlu ve 5 kızı hapse atıldı. Erkek kardeşi Delilhan ise katledildi. Osman durmadı, bu desteklerin de yardımıyla birçok zafer elde etti. En büyük destekleri ise özgürlüğe susamış olmalarıydı. Altay Çinlilerden kurtulmuştu. Osman, Hüraltay Teşkilat Divanı'nın 22 Temmuz 1943'te Bulgun'da yaptığı bir törenle hem Batur unvanına değer görüldü hem de Han rütbesi aldı. Bundan birkaç ay sonra ise başkomutan unvanını alacaktı. 1944'te savaş Altay'ın diğer bölgelerine de yayılmıştı. İli şehrinde de Alihan Töre liderliğinde ayaklanma başladı. Ayaklanma sonucunda Doğu Türkistan Cumhuriyeti kuruldu ve Alihan Töre Cumhurbaşkanı ilan edildi. Kurulan devleti ilk tanıyan kişi ise tabii ki
ki Osman Batur. Ardından Alihan Töre Osman'ı Altay valiliğine atıyor. Bu atama sonucu Osman çok büyük bir acıyla karşılaşıyor. Atamanın bedeli olarak Çinli yetkililer Osman Batur'un 18 yaşındaki kızıyla 14 yaşındaki oğlunu annelerinin gözü önünde hunharca katlediyor. Bununla bitmiyor. 11 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki kızı da 20 metre derinliğindeki bir kuyuya atılıyor. Bunun sonucunda anneleri Mamey nehre atlayarak intihar ediyor ama kurtarılıyor. Osman Batur'u pes ettirmekse imkansız. Yoğun çatışmalarla geçen sürecin ardından 1945'te Altay halkının savaşı kazandığı ilan edildi. Doğu Türkistan Milli Ordusu Manas'a geldi. Çin askerleri ateşkes talebinde bulundu. 14 Eylül'de başlayan müzakereler 11 bitim anlaşması ile Ocak 1946'da sonuçlandı. Ancak Osman Batur için her şey burada bitmedi. Alihan Töre'nin ortadan kaybolması, ilinin Sovyet etkisine girmeye başlaması gibi durumlar onun ili hükümetine güvenini sarsmıştı. Bu güvensizliği bütün rütbelerin ondan alınmasına sebep oldu. Ülkede Sovyet tesirinin artması üzerine merkezi hükümet Mayıs 1947'de Umriçi hükümeti başkanlığına Mesut Sabri Baykozi'yi getirdi. Baykozi Osman Batur'u Urumçi'ye davet etti ve tekrar Altay valiliğine atadı. Ancak uzun sürmedi. Ertesi yıl Komünist Çin Doğu Türkistan'ı işgal etti. Osman Batur tekrardan görevden alındı ve 6 ay boyunca yakalanması için üzerine salınan birliklerle savaştı. 26 Eylül 1949'da Genel Vali Burhan Şehidi ve Komutan Tao ülkenin savaşsız bir şekilde Komünist Çin'e teslim edildiğini ilan etti. Komünist birlikleri Osman Batur'un yakalanması için 8. Kızıl Alayı görevlendirdi. 1950'nin 17-18 Şubat gecesi Osman Batur esir düştü. Bir ay içinde Umriçi'ye götürüldü. Ağır işkenceler gördü ve hakkında idam kararı verildi. İdam kararı uygulanmadan önce ise Osman göğsüne asılan "İşte Batur'unuz Osman" levhasıyla teşhir edilerek Urumçi sokaklarında dolaştırıldı. Ardından 29 Nisan'da idam edildi. Doğu Türkistan'da hala unutulmayan bir şahsiyet olan Osman Batur, Türk'ün istiklal mücadelesi deyince akla gelen isimlerden olmalı. Videonun tamamını izleyenler için tekrardan bir öneride bulunmak istiyorum. Eğer bu konularla ilgileniyorsanız, gündemi yakından ve gerçekten takip etmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımızda size hitap edecek birçok videomuz var. Size özel katıl butonunu kanalımızda aktif ettik. Özel ayrıcalıklardan yararlanmak ve bize destek olmak isterseniz sizi şef editör olmaya davet ediyoruz. Katıl butonuna tıklayarak aramıza katılabilir, katıl özelliğinin sağladığı avantajlara sahip olabilirsiniz. Ben Sena Özyurt. Bugün sizin için kahramanlıklarıyla yarım yüzyıldır unutulmayan Doğu Türkistan'ın efsaneleşen direnişçisi Osman Batur'un profilini açtım. Göçebe bir hayat yaşadı. 10 yaşına gelmeden iyi at binmeyi ve avcılığı öğrendi. Doğu Türkistan bölgesinde önemli bir istiklal mücadelesi verdi. Halkını özgürlüğe kavuşturmak için uzun yıllar savaştı. Türklerin 2. Kürşat olduğunu söyleyenler bile var.